arkadaşlar, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum hepinize. Bugün orkidelerinizi hastalıklardan koruyacak, aynı zamanda orkideleriniz için müthiş etkili bir bitki besini tarifi paylaşacağım sizlerle. Daha önceden orkidelerinize kullanabileceğiniz, evde hazırlayabileceğiniz birçok bitki besini tarifi paylaşmıştım. Orkideleriniz bu şekilde çiçekliyken ayda bir kez bitki besini ile destekleyebilirsiniz. Ama orkidelerinizin henüz çiçek dalı yoksa veya bu şekilde çiçek dalları henüz daha yeni büyüme aşamasında, tomurcuk verme aşamasındaysa özellikle 15 günde bir kez besinle destekleyebilirsiniz. Böylece orkideleriniz daha hızlı bir şekilde gelişim gösterir, daha hızlı tomurcuklar büyür ve çiçekler açmaya başlar. Orkidelerinize hazır bitki besini kullanabileceğiniz gibi evde hazırlayacağınız besinlerle de gelişimlerine destek olabilirsiniz. Evde hazırlayacağınız yumurta kabuğu suyu ile orkidelerinizin kalsiyum ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Muz kabuğu suyu ile potasyum ihtiyacını karşılayarak bol bol çiçek açmasını, sağlıklı kökler vermesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca sarımsak suyu kullanarak yine orkidelerinizi hem hastalıklardan koruyabilir hem de bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Orkidelerinize pirinç suyu vererek yine orkidelerinizin gelişimine destek olabilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok bitki besini tarifini daha önceden sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Bugün de orkideleriniz için kullanabileceğiniz soğan kabuğu suyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Soğan kabuğu suyu orkidelerinizi hem hastalıklardan koruyacak hem de orkidelerinizin gelişimine destek olacak. Soğan kabuğu hem vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir hem de antiseptik, antifungal özelliği olduğu için bitkilerinizi hastalıklardan korur. Antiseptik özelliği sayesinde bitkilerinizi mikroplardan korur. Ayrıca antifungal yani mantar koruyucu özelliği vardır arkadaşlar. Bitkinizin mantar olmasına engel olur. Soğan kabuğunda ayrıca yüksek oranda kükürt de bulunur arkadaşlar. Kükürdün bitkilerde gerçekten bariz etkisi vardır. Özellikle kükürt bitkileri hastalıklardan, mantardan korur. Kükürt ayrıca toprağın pH düzeyini dengeler arkadaşlar. Toprağın kirecini alır. Özellikle sulama yaptığınızda, çok fazla kireçli su kullandığınızda toprak yapısı maalesef olumsuz etkilenir. Kireçli su orkidelerinizi ve diğer bütün bitkilerinizi olumsuz etkiler. Ama soğan kabuğu suyu kullandığınızda bu toprağın kireç oranını da dengeler, toprağın tuzunu alır. Bu anlattıklarım aslında kükürdün etkisi ve soğan kabuğunda yüksek oranda kükürt bulunduğu için ayrıca bitkilerinize kükürt takviyesi yapmanıza da gerek kalmaz. Soğan kabuğuyla bitkilerinizin kükürt ihtiyacını da karşılarsınız. Azotun bitkilere nasıl etkisi varsa kükürdün de yine benzer özellikleri var aslında. Şöyle göstereyim, bakın, azot eksikliğinde bitkilerin alt yapraklarında bu şekilde sararmalar meydana gelir. Kükürt eksikliğinde de tam tersi üst yapraklarda sararmalar meydana gelir. Yani şu göbeğe yakın olan özellikle narin yapraklarda sararmalar meydana gelir. Ve soğan kabuğu suyu kullandığınızda da bitkilerinizin kükürt ihtiyacını karşılayacağınız için bu şekilde sararmaların olmasına engel olursunuz. Dediğim gibi en önemli özelliklerinden biri de özellikle mantar olmasını engellemesi. Orkidelerde sık sık yaşanan durumlardan biri orkidelerin gövdesinde olan, köklerinde olan mantar hastalığıdır. Ve soğan kabuğu suyu kullandığınızda antiseptik ve antifungal özelliği olduğu için bitkilerinizi mantar ve mantar türü hastalıklardan korur. Sadece orkideleriniz için değil, diğer çiçekleriniz için de aynı durum geçerlidir. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında bitkilerde daha çok mantar türü hastalıklar meydana gelir. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise sıcaklık farkının fazla olmasıdır. Yani gece ile gündüz arasında oluşan sıcaklık farkı bitkiyi maalesef olumsuz etkiler. Bitkilerde kükürt kullandığınızda yine bu sıcaklık farkını kükürt dengeler arkadaşlar. Soğan kabuğu da oldukça yüksek miktarda kükürt içerdiği için bu anlattıklarımın hepsini rahatlıkla sağlamış olursunuz. Soğan kabuğu suyunu nasıl hazırlayacaksınız? Hemen şu an onu da kısaca göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz kabukları bir kavanozun içerisinde biriktirin arkadaşlar. Daha sonra kavanozun içerisine
İsterseniz sıcak su kullanabilirsiniz, isterseniz soğuk su kullanabilirsiniz. Sıcak suyu direkt döktüğünüzde bunu 1 saat sonra soğuduğunda kullanabilir vaziyete gelir, kullanabilirsiniz. Ama soğuk su kullandığınızda bir gün beklettikten sonra kullanmanız daha uygun olur. Ben genellikle kolay olduğu için direkt sıcak su kullanıyorum. Bu şekilde 1 saat kadar bekledikten sonra su soğuyor ve daha sonra çiçeklerime şöyle 2-3 kaşık her birine veriyorum. Orkideler için özellikle tavsiye ediyorum. Diğer çiçeklerinizde de yine kullanabilirsiniz. Bahar aylarında bitkilerinizde daha fazla mantar türü hastalıklar meydana geldiği için bugünlerde kullanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Soğan kabuğu zaten herkesin evinde kolaylıkla bulunan bir sebze olduğu için herkes rahatlıkla evinde soğan kabuğu suyu yaparak bitkilerinin hem gelişimine destek olabilir hem de özellikle sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu aylarda dediğim gibi çok fazla hastalıklar meydana geldiği için özellikle bu aylarda uygulamanızı tavsiye ediyorum. Her bitkinize 2-3 kaşık kadar vermeniz yeterli olur. Çok fazla vermeyin arkadaşlar. Her besinden yine bu şekilde 3-4 kaşık her bitkinize verebilirsiniz. Bu anlatmış olduğum besin takviyelerini ayda bir kez dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bitkileriniz bu şekilde çiçekliyken ayda bir kez verebilirsiniz. Ama henüz bu şekilde çiçekler oluşmaya başlamamışsa veya bitkinizde henüz bir çiçek dalı yoksa 15 günde bir kez bu şekilde besinlerle destekleyebilirsiniz. Anlatmış olduğum besin takviyelerini uygulayabilirsiniz. Mesela şu an soğan kabuğu suyu veriyorsanız 15 gün sonra muz kabuğu suyu verebilirsiniz. 15 gün geçtikten sonra yine yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Aloe vera suyu verebilirsiniz. Bütün bu besinleri dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bakın aloe verayı bu şekilde dal geliştirmek için veya keyiki oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili daha önceden videolar paylaşmıştım arkadaşlar. Hatta şunu göstereyim, bakın önceki videolarımda bu var. Şöyle rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın şöyle orkidemi de göstereyim sizlere. Aynı orkide olduğunu görebilirsiniz. Önceki videolarımda bakın bu dala aloe vera sürmüştüm. Gördüğünüz gibi bakın ikisine de hemen yeniden çiçek dalı oluştu. Bazen çiçek dalı çıkıyor, bazen yavru orkide oluşuyor. Yani keyik oluşuyor. Kesinlikle aloe verayı orkidelerinizde ve diğer tüm çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Ama özellikle bugünlerde soğan kabuğu suyu verebilirsiniz. Soğan kabuğu suyu bugünlerde hem bitkilerinizi hastalıklardan koruyacak hem de gelişimine destek olacak. A vitamini, B vitamini, C vitamini, özellikle E vitamini içeriyor arkadaşlar ve bitkileriniz en çok E vitaminine ihtiyaç duyuyor. Yüksek oranda kükürt içerdiği için bitkilerinizi hastalıklardan koruyor. Siz de orkidelerinize soğan kabuğu suyu kullanarak gelişimine destek olabilir, bol bol çiçek açmasını, sağlıklı kökler vermesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca hastalıklardan da koruyabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımda çiçek ve bahçe bakım konusunda deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Videolarımdan haberdar olmak için siz de kanalıma abone olabilir, bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.